Şu anda Türkiye'nin en kuzeydoğusunda bulunuyorum ve çıplak gözle görmüş olduğunuz bu tellerin ardı Gürcistan toprakları. Ancak bir zamanlar oralarda Türk toprağıydı. Bulunduğum bu yer Sarp Köyü ve hemen arkamda da gördüğünüz gibi Gürcistan bayrağı ve Avrupa Birliği bayrağı görünüyor. Onu ilgi çekici yapan şey ise köyün tam ortasından geçen bir derenin köyü iki ülkeye bölmesi. Evet, yanlış duymadınız. Bu dere 1920'lerden bu yana ideolojik açıdan bambaşka ülkeleri bölmek için sınır olarak kullanılıyor. Adımlarımı attığım bu Türk köyüyle karşıdaki Gürcistan köyü tek bir köydü. Vatandaşları aynıydı. Gelenekleri ve dilleri de öyle. Şimdilerde doğal sınır görevi gören derede birlikte çamaşır yıkar ve sohbet ederlerdi. Fakat şimdi o derenin ardında askeri kuleler, elektrikli çitler, sahil güvenlikler ve silahlı askerler bulunuyor. Şurada askeri gözetleme kulesini görüyorsunuz. Hemen arkasında da şu evin çatısında bir insanlar yürüyor. Muhtemelen işte onlar Gürcü tarafındaki çalışanlar. Hemen sınır kapısına yakın yerde, Sarp plajına yakın bölümde de bir kilise bulunuyor. İşte zamanla sınırın ayrılmasıyla birlikte bu iki köy bambaşka dini inançlara, bambaşka kültüre bürünmüş durumda. Burası Sarp, karşısı ise Sarpi. Aradan geçen yüzyıl sonunda değişen sadece tek bir harf gibi görünse de değişen aslında kültür, dil ve inançtı. Osmanlı'nın geniş topraklarından Sovyetlerin demir perdesine uzanan bu sınır hattında sınırın sadece bir çizgi değil, aynı zamanda bir yaşam ve kültür olduğunu anlatmaya çalışacağım. Dilersen videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bana destek olabilirsin. Köyün biraz yukarısında bir mezarlık bulunuyor. Tabii mezarlıkları göstermek istemiyorum ama burada göstermek istediğim şey arkamda bulunan bu askeri kule. Şu anda biraz harap durumda. Baz istasyonunun arkasına gizlenmiş vaziyette. Diğer açılardan daha net görürsünüz zaten, ilerlemiyorum mezara da saygıdan dolayı. Güncel olarak kullanılmıyor ama eski dönemlerde, özellikle Sovyet dönemlerinde de buranın aktif olarak karşıyı gözetleme için kullanıldığını düşünüyorum. Hemen aşağısı da zaten gördüğünüz gibi doğrudan sınır cephesini gözeten bir bölge. Sınırın Gürcistan tarafında kalan bölgede Sarpi'de, şöyle elimle de göstereyim, tam en tepede böyle bir kilise görünüyor. Dikkatimi çekti. Onu da videoya koymak, sizinle paylaşmak istedim. 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış ve Sovyetler Birliği kurulmuştu. Bölgede değişen siyasi çıkarlar ve haritalar mevcuttu. Öyle ki 1921 yılında Sovyetler Sarp'a kadar ilerlemişti ve Osmanlı kaybettiği toprakları yeniden kazanmak istiyordu. Bu nedenle o yıl içerisinde Moskova Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre Kars ve Ardahan sancakları yeniden Türk topraklarına dahil olurken Batumsa Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin kontrolüne bırakılmıştı. Fakat bu anlaşmanın daha enteresan bir tarafı vardı. Çünkü bu anlaşma ilginç bir sınır ortaya çıkararak bir köyü tam ortadan ikiye bölmüştü. Görmüş olduğunuz bu dere ileride Karadeniz'de buluşuyor ve iki ülkeyi bölen doğal sınır görevi görüyor. Günümüzde Sarp ve Sarpi köyleri olarak bilinen bu köyler aslında Osmanlı'nın Lazistan sancağının küçük ama önemli bir parçasıydı ve kültürel anlamda ortak bir mirasa sahipti. O dönemler Lazistan sancağının idari merkezi Batum'du. Fakat Batum'un 1878 yılında Rusların kontrolüne geçmesiyle birlikte merkez bu sefer Rize olarak değiştirildi. Osmanlı Devleti'nde Rize'ye bağlı bir bölge olan Sarp, Moskova Anlaşması nedeniyle Türkiye sınırları içerisinde kalırken Sarpi olarak bilinen diğer köy ise Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne dahil oldu. Bu ayrım, akrabalık ve komşuluk ilişkileri olan insanların aniden birbirinden kopmasına neden olmuştu. Birkaç sene evvel Osmanlı döneminde serbestçe hareket eden köylüler için bu yeni sınır büyük bir şoktu. Çünkü ailelerin bazı bireyleri derenin öteki ucunda, yani Gürcistan tarafında kalmıştı. İşte bu durum iki köyün sosyal yapısında ciddi değişikliklere yol açtı. Türkiye tarafında kalanlar Türk yönetimi altında yaşamaya devam ederken Gürcistan tarafında kalanlar Sovyet rejimiyle tanıştı. Özellikle Gürcistan tarafındaki Sarpi köyünde Rusça eğitim, Sovyet etkisiyle artan komünist propaganda gibi yenilikler görülüyordu. Sınırın ayrılmasıyla birlikte karşı köyde Hristiyanlığın ve Rusçanın etkisi artarken Sarp'ta ise Müslümanlık ve Türkçenin etkisi artmaya başladı. Böylece eskiden komşu olan bu insanlar coğrafyanın ve sınırların belirttiği kurallara göre yaşayarak birbirlerinden uzaklaşmaya başladı. Belirlenen bu yeni sınırlar nedeniyle insanlar karşıya bile geçemiyorlardı. Ayrıca Türkiye'nin batıya yaklaşması ve NATO'ya dahil olmasıyla beraber Türkiye ile Sovyetler arasındaki siyasi gerilim iyiden iyiye artmaya başlamıştı. Sovyet tarafı bu konuda çok katı ve hassas davranıyordu. Bu nedenle sınır katı kurallarla kapandı ve akrabaların buluşması hayal oldu. Öyle ki bu köyde yaşayan birisi olduğunuzu varsayın.
Karşıda kalan akrabalarınızı ziyaret etmek isteyeceksiniz ama ne yazık ki edemiyorsunuz. Karşıya bakmak yasak, karşıya geçmek yasak. Karşıya geçmek için bir çabanız olsa belki de vurulacaksınız. İşte bu kaotik durumu engellemek adına köylülere karşıya geçmelerinde kolaylık sağlamak için bir belge verildi. Pasavan adı verilen bu belge köylülerin günübirlik olarak sınırın diğer tarafına geçmelerini sağlıyordu. Öte yandan bu belge insanların küçük çaplı ticaret yapabilmesine de izin veriyordu. Ayrıca sınır güvenliği kontrollerini de kolaylaştırmıştı. Dolayısıyla Pasavan adı verilen bu belgenin insanların bir nebze de olsa mağduriyetini giderdiğini söyleyebilirim. Ancak bu durum geçici bir çözümdü ve sadece 1937 yılına kadar geçerli oldu. Çünkü Sovyetler Birliği almış olduğu kararla Pasavan'a sahip olan köylülerin artık sınırdan geçemeyeceğini bildirdi. Dolayısıyla bu karardan sonra Sarp ve Sarpi'de yaşayan eskiden komşu olan bu insanlar artık birbirinden tamamen uzaklaşmıştı. Öyle ki 1980'lere kadar bırakın sınırın öteki tarafına geçmeyi, karşı tarafı izleyemiyor, oradakilerle konuşamıyor, parmakla bile gösteremiyordunuz. Fakat 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Gürcistan'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte iki köy için yeni bir dönem başladı. Türkiye ve Gürcistan arasında diplomatik ilişkiler kurulurken böylece 1990'ların başında Sarp sınır kapısı açıldı. Dördüncü kez birazdan Gürcistan'a geçeceğim, Sarp'a geçeceğim. Buradan geçmek için tabii ki kimlik yeterli oluyor. Yeni nesil kimliklerle geçebiliyorsunuz ama ben pasaportla geçeceğim. Sarp sınır kapısından geçmek istiyorsanız bu formu eksiksiz bir şekilde doldurmak zorundasınız. Az önce şu görmüş olduğunuz kulenin oralardaydık Sarp tarafında. Şimdi Sarpi tarafına geçtik. Normalde Gürcüler bu bölgede yüzüyor. Burası Sarp plajı olarak biliniyor. Sahil güvenlikleri görmeniz çok normal. Fakat şu an Kasım olduğu için burada yüzen birini görmüyoruz. Yazın çok daha aktif olarak burada yüzüyorlar. Şimdi hemen gördüğünüz yerde işte camiler burada kalmaya başladı. Türkiye'den ayrıldık. Türkiye tarafından gösterdiğim kilisede hemen şu an yanına kadar geldim. Hemen sahilin dibinde. Yani sınırlar değişmiş olabilir. Her şey değişmiş olabilir. Tabii ki bundan dolayı da insanların yaşamları da değişti. En önemlisi burada din. Osmanlı döneminde de farklı inançlara sahip bir bölgeydi. Yine Müslümanlık ve Hristiyanlık bu coğrafyada yaygındı. Tabii ki bu sınırın belirlenmesinden sonra net olarak bir kimlik kazanıldı. Hristiyanlık ve Müslümanlık olarak bu toplumlar ikiye ayrıldı ama baktığınızda Batum'a kadar nereden baksan aynı kültüre sahip insanlardı bunlar. Hala da benziyorlar. Annem buraya geldiğinde Lazca konuşarak Batum'a kadar ilerleyebiliyor. Ben çok fazla Lazca bilmiyorum fakat Lazca konuşsam anlaşabileceğim insanlar var. Aynı şekilde Türkçe de biliyorlar. Türkçe de anlaşabiliyorlar. Sınırı geçtikten sonra buraları gezebiliyorsunuz. Şimdi yukarıya Sarpi köyüne kadar çıkabilirsem oraya doğru yönelmeye başlayacağım. Yani mimari olarak bizim Rize'ye çok benziyorlar. Ama tabii ki bu mimari artık yeni Batum'da değişiyor. Yeni modern bir şehre bürünüyorlar ama sınırda özellikle Sarpi bölümü bizim mimariyi de andırıyor, öyle söyleyebilirim. Şu an okul da aldı. Öğrenciler evlerine gidiyor. Şimdi Sarp'ın yukarısına doğru çıkmaya çalıştım ama çok yokuş açıkçası. Araba olmadığı için çok çıkmak istemiyorum. Artık sizin affınıza sığınıyorum ama hemen şu arkamda zaten az önce çıkmış olduğumuz Türk Köyü Sarp bulunuyor. Buraları da dünya gözüyle görmüş oldum. Bu dördüncü gelişimde ama ilk defa buraları böyle detaylı geziyorum. Her ne kadar sınırın açılmasıyla Sarp ve Sarpi köyleri kaybettikleri akrabalık bağlarını yeniden kurma fırsatı bulsa da günümüzde ne yazık ki köyler bambaşka kimliklere bürünmüş durumdalar. Ağaçlıkların arasından uzanan tel çizgilerin ardında iki farklı ülkenin pasaportuna sahip farklı diller konuşan, farklı dine inanan insanlar var. Ayrıca iki köy arasındaki saat dilimleri bile farklı. Gürcistan tarafına geçmek istediğinizde sadece birkaç adım atarak zamanda ileriye gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla günümüzde iki köy arasında farklı olmayan çok az şey kaldı. Arkamda görmüş olduğunuz gibi burada Avrupa Birliği bayrağı sallanıyor. Fakat bu bayrak her ne kadar burada dalgalansa da henüz Avrupa Birliği'ne dahil olamadılar. Henüz öyle bir süreç içerisindeler. Tabii ki burası Schengen olduktan sonra Sarp ve Sarp'ın hikayesi daha da derinleşecek. Girmek iyice zorlaşacak. Şu an her ne kadar kimlikle girilebiliyor olsa da Avrupa Birliği süreci onaylanırsa Gürcistan'a girişler daha da zorlanacaktır. Ama böyle bir şey olması durumunda bence bu süreç
bir anda kesilip atılmayacaktır. Belli bir süre daha girişler olacaktır ama söylediğim şeyler şu an tamamen farazi. Sadece bunu da anlatmak istedim. Çünkü eğer böyle bir şey yaşanırsa Sarp ve Sarpi'nin hikayesi daha da derin bir hikayeye bölünecek. Bakın askerler sınırda geziyor şu an. Çektiğimi görürse belki problem olacak ama böyle sınırı koruyorlar Gürcü tarafları. Ancak tüm bunlara rağmen hala dil, yemek kültürü ve gelenekler açısından benzerlikler korunuyor. Her iki köyde de ikinci dil olarak Lazca konuşuluyor. Laz yemekleri aynı coşkuyla yapılıyor. Hatta Sarpi köyünde bir Laz müzesi bile bulunuyor. Aradan geçen 100 yılın sonunda değişen sınırlar, ülke menfaatleri ve stratejilere rağmen Lazlar hala bu coğrafyanın ortak paydası olarak kaldı. Öte yandan günümüzde iki köy arasında bölünmüşlük hissi yok. Sarp'taki insanlar Sarpi'deki köylülerden habersiz. Ne yazık ki artık birbirleriyle bağlantıları kalmamış durumda. Çünkü bölünmüşlük hislerinin üzerinden yıllar geçti ve bu olayları ya da Sarpi'deki son komşularını hatırlayan köyün ihtiyarları belki de köyde bulunan o mezarlıkta hasret içinde yatıyor. Maziden geriye hiçbir şey kalmamış gibi hissediyorsunuz. Her şey bir şekilde kendisini yenilemeye ve yaşamını sürdürmeye devam etmiş. Fakat tüm bunlara rağmen bir sınır ucunda bulunmak ve karşıya baktığınızda bir zamanlar oraların da Türk toprağı olduğunu bilmek insana kendisini garip hissettiriyor. İşte bana kalırsa kendimizi arama yolculuğu da aslında bu gibi tuhaf hislerden ibaret. Belki de kendimizi aradıkça bir parçamız tıpkı o diğer köy gibi ruhumuzdan ayrılıyor ama her zaman kendisini iyi hissettirecek yeni bir şeyler bulabiliyor. İşte YouTube benim için böyle bir yolculuktu. Kendimi sorgulayıp hayattan soyutlandığım anda tutunduğum daldı. Şimdi ise sizlerin destekleriyle 100.000 aboneye ulaştım. İçinizde beni ilk günden bu yana takip edenler de var, bu video aracılığıyla tanıyacak olanlar da. Şunu bilin ki hepiniz benim için çok kıymetlisiniz. Evet, ben 29 yaşında bu duyguyu tadabildim ama bilmeniz gerekiyor ki keşfedebileceğimiz çok daha fazla duygu var. 2024 benim için güzel bir yıldı. 8 tane ülke gezdim. Bunların her biri YouTube sayesinde sizlerin desteğiyle oldu. 100.000 abone olduk. Yıl sonuna kadar ya da olmak üzereyiz. Bu videoyu eğer olmadan paylaştıysam diye söylüyorum. Her şey için teşekkür ederim. Yeni yıla da çok az zaman kaldı. Umarım yeni yılda da sizin istedikleriniz size kavuşur. Sizleri çok seviyorum. Desteğiniz için de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Artık darısı 1 milyonun başına. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve barışla kalın.